Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde çok merkezi bir lokasyondayız. Ve burada arkamda görmüş olduğunuz burada site havuzumuz var. Oldukça büyük bir havuzumuz. Ve burada projemiz tamamlandı. 3+1 satılık olan dairemizin yetkisini aldık. Ve buraya çekim için geldik. Buradan plaja da 1300 metre mesafemiz bulunuyor. Yani Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nin plajına, Kadınlar Plajı'na 1300 metre yakınlıktayız. Hemen karşı tarafında otogar var. Karşı tarafında petrol ofisi ve Koçtaş var. Çok merkezi bir lokasyondayız. Dairemizin girişinden başlayalım ve bu güzel dairemizi birlikte tanıyalım. Dairemizin tam şu anda giriş kapısındayız. Hemen karşı tarafında asansörümüz var. Tabii ki şu anda tam teslim edilmedi. Yani bir buçuk ayımız var komple teslim edilmesine. Asansör de o zaman faaliyete geçecek. Hemen karşı tarafında görüyorsunuz burada doğalgaz borumuz var. Ve bu bölgede doğalgazımız olduğu için tabii ki evde yerden ısıtma sistemi var. Doğalgazla çalıştırabiliyorsunuz. Bu kısma doğalgaz saati geliyor. Abonelik yaptırdıktan sonra saat takıyorlar ve doğalgazı kullanmaya başlıyorsunuz. Hemen arka tarafında çelik kapımız var. Çelik kapımızın dış yüzeyine baktığım zaman böyle doğal taş kaplama gibi görünüyor. İçeriye doğru geçtiğimde yerlerde 60'a 120 beyaz renklerde seramik tercih edildiğini görebiliyorum. Ve hemen karşı tarafımda bir portmantomuz var. Üzeri aynalı olarak tercih edilmiş. Burada arka kısmında ise akıllı ev sistemimizin ekranı var. Artık akıllı ev sistemleri tamamıyla hayatımıza girdi. Dairelerde bile kullanılmaya başlandı. Önceden biliyorsunuz villalarda daha çok kullanılıyordu. Artık dairelere bile akıllı ev sistemiyle donatılmaya başlandı. Eve giriş ve evden çıkış olarak senaryolarımız var. Evden çıkış dediğimiz zaman hem ışıklarımız hem de panjurlarımız kapanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Eve giriş dediğiniz zaman da tek tuşla hem ışıklar hem de panjurlar açılıyor. İçeriye doğru geçtiğimde hemen sol tarafında bir koridorumuz var. Ben salona doğru geçmek istiyorum. Salona doğru geldiğimde yine yerlerde 60'a 120 beyaz renklerinde seramik tercih edildiğini görebiliyoruz. Ve hemen karşı tarafında oldukça güzel büyük bir salonumuz var. Bu bölümde televizyon ünitemiz tercih edilmiş. Tavanlara baktığım zaman led lambalarla spot lambalara önem verildiğini görebiliyorum. Ve burada oturduğunuz zaman buradan dağ manzarasını ve yol manzarasını da görebiliyorsunuz. Hemen ön tarafta balkonumuz var. Balkona gelmek istiyorum. Ve bu arada şu detayı da vermek istiyorum. Burası toplamda 128 metrekare kullanım alanına sahip brüt olarak. Net olarak ise 96,8 metrekare net kullanım alanımız bulunuyor. Burada bir balkonumuz var. Tabi dilerseniz balkonu burayı kapatabilirsiniz cam balkonla ve kış aylarında bile burada ailenizle, sevdiklerinizle yaşayabilirsiniz. Lokasyon olarak çok güzel bir yerdeyiz. Tam şehrin merkezindeyiz. Hem otogar biraz önce bahsetmiştim zaten hem de çarşı, pazar buraya her yer çok yakın. Yani hiç araç kullanmadan yürüyerek her yere gidebilirsiniz. Hemen karşı tarafında şurayı sizlere göstermek istiyorum. Bu bölümümüzde tabii evde yerden ısıtma sistemi olduğunu sizlere söylemiştim. Burada hemen karşı tarafında kontrol merkezi var. Yerden ısıtma sisteminin çalışma prensibini hemen kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Buraya bir kombi geliyor, şuraya gaz geliyor. Gazdan sonra buraya kombi geliyor. Tabii ki kombi sıcak su üretiyor. Ürettiği sıcak su borular vasıtasıyla evin yani seramiklerin altında, şapın alt kısmından evi dolaşıyor ve yer ısındığı için, seramikler ısındığı için ısınan havada yukarıya doğru kalkıyor ve evin içerisi sıcak oluyor. Açıkçası yerden ısıtma sistemli evler oldukça hayatınızı kolaylaştırıyor. Eğer ki çok üşüyen birisiyseniz yerden ısıtma sistemli ev tercih etmenizi kesinlikle öneriyorum. Biraz önce söylemiş olduğum gibi burada balkonumuzda kış balkonuna çevirebilirsiniz ve buradan manzaramız da harika bir manzaramız da var. Biraz önce de söylemiştim zaten. Şimdi salon alanımıza tekrardan geri dönelim ve hemen şu detayı da vermek istiyorum. Duvarlarda burada çıtalar tercih edilmiş. Hemen sol çaprazındaki duvarda da aynı şekilde çıta tercih edilmiş ve burada bir tezgahımız var. Tezgahımız porselen olarak tercih edildi ve burada üzerinde açık renklerde bir porselen tezgah kullanıldı. Sol tarafında bu arada bir penceremiz daha var. Fransız balkon gibi ve kapı pencerelerimizin hepsi lineer rosa ve ayrıca alüminyum kapı pencere. Alüminyum kapı pencerelerde biliyorsunuz daha maliyetli oluyor. Bu bölümde
bir ocak yerimiz var. Üst tarafta bir davlumbaz yerimiz. Hemen sol tarafa geldiğim zaman da burada bir lavabomuz var. EGA marka olarak bataryamız tercih edildiğini görebiliyorum. Tezgah altımızda bir bulaşık makinesi yeri tercih edilmiş ve karşı tarafımda fırın ve mikrodalga yerimizle birlikte bu bölümde buzdolabı yeri de düşünülmüş. Şimdi evimizin koridorundan doğru devam edelim. Size güzel bir özellik tanıtacağım birazdan. Koridordan doğru devam ettiğimiz zaman hemen benim karşı tarafımda burada genel bir tuvalet ve bir duş alanımız bulunuyor. İçeriye doğru geçtiğim zaman karşımda bir evyemiz, bir lavabomuz var. Yan tarafında Vitra'nın gömme rezervuarlı bir tuvaleti. Karşı tarafımda ise burada oldukça güzel kullanışlı olduğunu düşündüğüm bir duşakabinimiz var. Ayrıca şu detayı da vermek istiyorum. Burada duşlar yani tavandan yağmurlama sistemi olarak düşünülmüş. Bu da hayatınızı kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Özellikle böyle benim gibi duş almayı seven birisiyseniz böyle tavandan böyle sanki yağmur yağıyormuş gibi çok keyifli olacağını düşünüyorum. Evde bir özelliğimiz daha var. Hemen görüyorsunuz burada bir kutumuz var. Kutunun içerisinden şu şekilde bir şey çıkıyor, bir boru çıkıyor. Bu merkezi elektrikli süpürge sistemi ve şu şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki, hemen kapatayım ses çıkmasın. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu boru nereye yetecek? Şimdi biliyorsunuz ben biraz önce salona kadar gitmiştim ve hemen geniş açıya alalım. Geniş açıda sizlere bu detayı göstereyim. Şimdi bakın boru ne kadar uzayacak. Görmüş olduğunuz gibi çektikçe geliyor boru. Ve hemen şöyle salona doğru gidelim. Bakalım boyu nereye kadar gelecek? Salonun bütün kısmına yetecek mi? Görmüş olduğunuz gibi en uzak köşeye kadar borunun boyu yetiyor ve aynı zamanda arka odalar da aynı şekilde. Bütün evin bütün etrafını, her yerini bu boru vasıtasıyla temizleyebiliyorsunuz. Ve burada hemen içerisinde şu şekilde göstereyim. Burada bir kapağımız var. Boruyu tekrar geri yerine koymak için şöyle bir yöntem izliyorsunuz. Kapağı çekiyorsunuz, çalıştırıp şu şekilde kapattığımız zaman kendisi otomatik görüyorsunuz gibi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde toplayıp tekrar geri yerine koyuyorsunuz ve buradaki temizlediğiniz pislikler, tozlar ise karşımda hemen bir koridorda karşı tarafında bir çamaşır makinesi bir alanımız var. Yani çamaşır makinesi koymak için bir alanımız var. Orada toplanıyor. Birazdan o detayı da sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi ana yatak odasına gelelim. Ana yatak odasının içerisine girdiğim zaman yerlerde laminat parke tercih edildiğini görebiliyorum. İçeriye doğru geldiğimizde burada hemen benim sağ tarafımda bir tuvaletimiz var. Birazdan onu göstereceğim. Ancak şöyle hemen bu kısma baktığım zaman burada bir parkımız var. Çocuk parkımız var. Yeşil alanımız var. Tam merkezde olmamıza rağmen hem bizim ön cephimizde köşe konumdayız. Tam yol kenarındayız. Yani önümüz tamamıyla açık, kapanma riski yok. Ve arka tarafımıza baktığımız zaman da park var, yeşil alan var. Yani dairenin konumu oldukça güzel. Tabii çocuğunuz varsa da parkta da çocuğunuz burada vakit geçirirken buradan da izleyebilirsiniz. Tavanlara baktığım zaman yine led şerit lambalarla led spot lambalarında kullanıldığını görebiliyorum. Karşı tarafında bir tuvalet ve bir duş alanımız var. Tabii genel duş alanına göre daha büyük bir duş yeri tercih edildiğini görmüş olduk. Yine kullanılan malzemeler birebir aynı. Koridordan doğru devam edelim. Koridora geldiğimiz zaman yine beyaz renkli seramiklerin olduğu alana geliyoruz. Karşı tarafında bir yatak odamız daha var. Buraya da bakalım. Yine diğer yatak odası gibi yerlerde laminat parke tercih edilmiş. Yine cephemizde aynı şekilde parka bakıyor. Ve tavanlarımızda burada led şerit değil, led spot lambalarımız var. Karşı tarafında çamaşır yıkama ve çamaşır kurutma makinesi için planlanan bir alanımız var. Burada altında çamaşır makinesi, üst tarafta kurutma makinesi. Hemen bu kısımda ise elektrikli süpürge, yani merkezi elektrikli süpürge sisteminin mekanizması var. Yani motoru var. Tozlar, pislikler burada birikiyor. Hemen burayı kapatalım ve diğer yatak odamıza da bakalım. Diğer en son 3. yatak odamıza geldiğimiz zaman da yine diğer yatak odalarıyla aynı olduğunu görebiliyoruz. Burada tavanlarda hem led şerit hem de led spotlar tercih edilmiş. Kapı pencerelerimizin
alüminyum olduğunu söylemiştim. Zaten sesinden de anlayabildiğinizi de düşünüyorum. Isı cam olarak tercih edilmiş. Yine tekrardan bir özet geçmek istiyorum. Burası çok merkezi bir lokasyon ve havuzlu bir site. Havuzumuz da oldukça büyük. Aynı zamanda çocuk havuzumuz da var sitemizde ve en önemli özelliklerinden birisi kapalı otopark. Bu benim için çok önemli mesela. Burada kapalı otoparkımız var. Hamam, sauna alanlarımız var. Dairemizin içi komple tamamlandı. Sadece böyle ufak tefek siteyle ilgili bazı düzenlemeler var. Onlar yapılıyor. Yani 1 aya, 1,5 aya burası tamamen teslim oluyor. İnsanlar burada yaşamaya başladı. Bu eve sahip olmak için de yorumlarda başa tutturduğum linkte ya da açıklamalarda bıraktığım linkten bu evin fiyatına da ulaşabilirsiniz. Veya telefon numaramdan veyahut da modernada.com adresinden internet sitem üzerinden bütün evlerimize ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza hala abone değilseniz hemen abone butonlarına basın. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.